Deprem afeti sonrasında çocuklar ebeveynleri tarafından haberlerden uzak tutulmak isteniyor. Ancak deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorlar. Çocukların yaşına ve gelişimlerine uygun şekilde depremin anlatılması gerekiyor. Çünkü mantıksal düşünce becerileri henüz gelişmemiş olan 2 ila 7 yaş arası erken dönemdeki çocuklarda deprem farkındalığı oluşturmaya çalışmak onlarda kaygı bozukluğuna yol açabilir. Bu yüzden çocuklara deprem gerçeğini anlatmadan öncelikle ebeveynler tarafından güvende oldukları anlatılmalı ve hissettirilmelidir. Aileler çocukları yanlarındayken yorumlarına dikkat etmeli ve onların da duygularını anlatmalarına fırsat vermelidir. NP İstanbul Hastanesi uzman klinik psikolog Eda Ergür, depremin çocuklara anlatılma yöntemleri ve çocukların deprem haberlerinden kaygı duymalarını önleyecek şu önemli tavsiyelerde bulundu. Yaşına ve gelişimine uygun olarak açıklama yapılmalı. Her ne kadar çocuklar uzak tutulmak istense de deprem gerçeğiyle herkes karşı karşıyadır. Çocukların bilişsel gelişimine uygun davranarak bir yaklaşım sergiliyor olmak yetişkinlerin sorumluluğudur. Bu sebeple çocukların yaşına ve gelişimine uygun bir şekilde onlarla durumu paylaşmak yerinde olacaktır. Evde haber kanalları açık ve tüm aile endişeyle edindiği bilgileri yakınlarıyla paylaşıyorken çocuklarımızı bu durumun dışında tutabilmek çok da mümkün olmuyor. Özellikle 2 ila 7 yaş arası erken dönemde çocukların mantıksal düşünme becerisi henüz gelişmemiştir. Bu sebeple bu yaş grubundaki çocuk maruz kalmadıysa, durumun farkında değilse, deprem ve yaşanılanlarla ilgili detaylı bilgi vermek ve farkındalık oluşturmaya çalışmak çocuklarımızda kaygı bozukluğuna yol açabilir. Çünkü çocuk bu evrede edinmiş olduğu bilgiyi henüz işleyemeyecek ve anlamlandıramayacak bir yaş grubundadır. Peki çocuklarımıza deprem oyuncaklarıyla nasıl anlatılabilir? Uzman klinik psikolog Eda Ergür, depreme ya da deprem görüntülerine, video ya da haberlerine maruz kalmış bir çocuğun bu durumu anlamlandırmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Bu durumda soyut muhakemenin yeterli düzeyde olmadığı çocuklarda bu kavramı somut bir şekilde anlatmak yararlı olacaktır. Oyun çocuklara ulaşmanın en hızlı ve yeterli yoludur. Bu sebeple oyuncakları, Lego gibi blokları kullanarak depremin oluşumunu ve etkilerini basitçe çocuğa anlatmak, çocuğun durumu kavrayabilmesine yardımcı olacaktır. Basit bir dille dünyamızdaki doğa olaylarını örneklendirerek güneşin doğması, şimşeklerin çakması, kar ve yağmur yağışı gibi depremin de yeryüzünde meydana gelen doğal bir oluşum olan sarsıntılar olduğu açıklanabilir. Her birimizde olduğu gibi bilinmezlik çocuklarımıza da kaygı veriyor. Durumu ne kadar bilinir hale getirirsek çocuklar o denli güvende hissedeceklerdir. Çocukların duygularını anlatmalarına fırsat verilmelidir. Duydukları ve şahit oldukları karşısında endişe ve korku yaşamakta olan çocukların duygularını yaşamalarına fırsat verilmelidir. Çocuğumuzun duygularını anlamamız ve hissettiklerinin normal olduğunu fark edebilmesini sağlamak ve de kendi duygularımızı da paylaşmak önemlidir. Yaşananlar karşısında üzgün olduğumuzu paylaşmak, çocuğumuzu endişelendirmek yerine onları rahatlatacaktır. Ebeveynler olarak yanlarında olduğumuzu, onları koruyabileceğimizi, güvende olmamız için aldığımız önlemleri, evimizin sağlam ve dayanıklı olduğu ve de güvende olduğumuzu paylaşıyor olmamız çocuklar için rahatlatıcı ve sakinleştirici olacaktır. Çocuklarımızı her olumsuz durumdan korumak istiyor olsak da özellikle daha büyük yaş grubundaki çocuklarımızı bu denli büyük bir felaketten tamamen habersiz tutabilmemiz imkansızdır ve de gerçekçi olmaktan da uzaktır. Çocuklarımızın yaşını dikkate alarak kısa ve öz bir şekilde durumu aktarmak uygun olacaktır. Bu sayede çocuklarımız acının varlığından haberdar olmanın yanı sıra acıyla baş edebilmenin sağlıklı yollarını da öğrenebileceklerdir. Zarar gören insanlar için üzüldüğümüzü, onlar için dua edebileceğimizi ve onlara yardım gönderebileceğimiz gibi imkanımız çerçevesinde
yapıcı seçenekler sunabilir ve birlikte uygulayabiliriz. Ebeveynler çocukların yanında yorumlarını dikkatli yapmalıdır. Çocuklarımızın en temel ihtiyacının güvende hissedebilmek olduğunu vurgulayan uzman klinik psikolog Eda Ergür, ailelerin yorumlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Çocukların yanında olan ve kendi duygularını düzenlemek için ihtiyaç duydukları ebeveynlerinin ya da bakım veren yetişkinlerin kendi tepkilerine dikkat etmeleri daha da önemlidir. Yetişkin olarak bizlerin kendi duygumuzu regüle edebilmemiz hem çocuklarımız hem de kendimiz için büyük önem taşır. Yaşadığımız bu zorlu felaket sonrası hepimizin kalbi bu bölgede atıyor. Ancak çocuklarımızın yanındayken haberleri sınırlamak, çocuklarımızın bu haberlere maruz kalmasını önlemek uygun olacaktır. Buna ek olarak çocuklarımızın yanında yaşananlarla ilgili yorumlarımıza ve kendi kaygılarımızı nasıl dışa yansıttığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Rutinleri korumalı, güvende oldukları hissettirilmelidir. Tüm yaş gruplarındaki çocukların rutinlerini mümkün olduğunca korumaya çalışmamız gerektiğini vurgulayan psikolog Eda Ergür şunları söyledi. Güvende hissetmeyen bir çocuğun yeme, uyku, oyun gibi rutinlerinde ebeveynlerinden ayrılması gereken durumlarda ağlama ve beklenmedik bir hırçınlaşma davranışı sergiliyor olması, ailelerin dikkatli olmalarını akla getiren sinyaller olarak yorumlanmalıdır. Çocuklarımızın temel ihtiyacı olan güvenlik hissini destekleyebilmek adına biz ebeveynler sakinliğimizi koruyarak güven verici destek sağlamak için çaba göstermeliyiz. Çocuklarımızın taşıyabileceği düzeyde zorlukla karşılaşmasına izin verirken sevgimizle sarmalayarak güvende hissetmelerini sağlayabilirsek baş etme becerilerini geliştirmiş ve hayata hazır hale gelmelerini desteklemiş olabiliriz. Uygun şekilde yönetilemeyen durumlarda profesyonel destek almak oluşabilecek daha büyük problemlerin hızlıca önüne geçmemizi sağlayacaktır.